Merhaba balıklar, Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Kasım ayı sizler için inançlar, yolculuklar, eğitim ve hayat vizyonunuz üzerinden güçlü bir dönüşüm zamanı olacak. Bu ay ufkunuz genişliyor. Kendinizi daha farklı bir bakış açısıyla görüyorsunuz. Aynı zamanda ruhsal yönünüz de öne çıkacak ve sezgileriniz size yol gösterecek. Bu arada çek odasınız efendim. Kasım ayı enerjilerine şöyle bir bakalım. Kasım ayı boyunca Güneş Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Sizler için uzak yolculuklar, yüksek öğrenim, inançlar ve hayat felsefesi öne çıkıyor. Hayata daha büyük bir pencereden bakma ihtiyacı duyabilirsiniz. Seyahat planları, eğitim konuları, yurt dışı konular veya ruhsal çalışmalar gündeminizde olabilir. Gökyüzü size şunu söylüyor. İçsel gücünüzü keşfetmek için bilginizi, inançlarınızı ve vizyonunuzu yenileyin. Merkür ise Yay burcunda kariyer alanınızda yoğun iletişim ve haberleşme trafiği getiriyor. Retro Uranüs'te de karşıtlık yapıyor. Ev ve aile konularında da beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir. İş ve ev arasında ani kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu açı size şunu söylüyor. Değişime direnmeyin. Çünkü kariyerinizdeki ilerleme ev hayatınızda da yeni bir düzen kurmanızı gerektiriyor. Venüs ise Terazi burcunda Kiron'a karşıtlık yapıyor. Jüpiter de her ikisine kare yapıyor. Venüs'ün Terazi yolculuğu ortak kaynaklar, borçlar, yatırımlar ve ilişkilerde paylaşımlar alanını aydınlatıyor. Fakat Koç'taki Kiron'a yaptığı karşıtlık para ve öz değerle ilgili eski yaraları gündeme taşıyor. Parasal konularda ilişkilerle bağlantılı hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Üstelik Yengeç burcundaki Jüpiter de kare açı yaparak aşk, çocuklar veya yaratıcı konularında gündeme katıyor ve her şeyi büyütüyor. Aşk hayatınızda maddi konularla ilgili gündemler veya çocuklarla ilgili veya da güven sorunları ortaya çıkarabilir bu açılar. Mars ise Akrep burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sizlere vizyon, eğitim ve uzak yolculuklar üzerinden enerji ve cesaret getiriyor. Lilith'le kavuşumda inançlarınız veya hayat felsefeniz konusunda bastırılmış duygularınızı açığa çıkarabilir. Gökyüzünde de büyük bir su üçgeni oluşuyor. Mars, Jüpiter ve Satürn'le uyumlu açılar kuruyor. Bu üçgen sizlere muazzam bir ruhsal destek sunuyor. Hayat felsefenizi değiştiren bir olay yaşayabilir. İnançlarınız üzerinden daha güçlü bir bakış açısına kavuşabilirsiniz. Gökyüzünde Kasım ayı boyunca Uranüs, Plüto, Neptün arasında uyumlu açılar var. Neptün burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizi güçlendiriyor. Uranüs de aile alanınızda beklenmedik dönüşümler getiriyor. Plüto ise 12. evinizde köklü ruhsal değişimler yaratıyor. Bu üçlünün uyumlu hem sosyal çevreniz hem de kişisel hayatınızda sizi kendi içsel gerçekliğinize daha da yaklaştırıyor. Lilith ise Akrep burcunda Kiron'la zorlayıcı açılar yapıyor. Para ve değerler üzerinden yüzleşmeler getirebilir. İlişkilerde maddi konular ya da güven sorunları gündeme gelebilir. Ama unutmayın, bu süreç özdeğer algınızı güçlendirmek için de bir fırsat sunuyor. Kuzey Ay düğümü ise burcunuzda bu dönemde sizin için çok özel. Hayat size kendi kimliğinizi, yönünüzü ve duruşunuzu yeniden inşa etme fırsatı veriyor. Başak'taki Güney Ay düğümü ise fazla eleştirel, başkalarını memnun etmeye çalışan tavrınızı geride bırakmanızı söylüyor. Plüton da bu noktaya yaptığı zorlu açı sosyal çevreniz üzerinden büyük bir dönüşüm yaşayabileceğinizi de gösteriyor. Gökyüzü size şunu söylüyor: kendiniz olun, çünkü asıl yolunuz kendi öz ışığınızda saklı. Sevgili balıklar, Kasım ayı sizler için inançlar, vizyon ve hayat yolculuğu üzerinden dönüştürücü bir süreç. Hem kariyeriniz, hem ilişkileriniz, hem içsel yolculuğunuz sizi daha güçlü bir benlik tanımına yönlendiriyor. Kasım ayının size verdiği ana mesaj şudur: gerçek özgürlük kendi yolunuzu kalbinizin rehberliğinde seçmekten geçer.
Sevgili balıklar, Kasım ayı sizin için kariyer, aile, eğitim ve kişisel hedefler açısından oldukça yoğun geçecek. Merkür Retrosu kariyer alanınızı etkilerken Dolunay iletişim ve eğitimle ilgili önemli bir tamamlanmaya getiriyor. Gelin Kasım ayına gün gün inceleyelim. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'e karşıtlık yapacak. Mars'ın Yay burcuna geçişiyle kariyer hayatınızda hareketli bir süreç başlıyor. Daha fazla görünür olabilir, iş hedefleriniz için daha cesur adımlar atabilirsiniz. Ancak Uranüs karşıtlığı eğitim, seyahat ya da iletişimle ilgili ani gelişmelerin iş planlarınızı etkilemesine neden olabilir. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız var. Dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Eğitim, kısa yolculuklar, kardeşler ve iletişim konularında netleşmeler yaşayabilirsiniz. Bir eğitim süreci tamamlanabilir, bir yolculuk planı netleşebilir. Ancak Mars-Uranüs karşıtlığı bu dolunayı beklenmedik gelişmelerle biraz daha stresli kılabilir. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçişiyle inançlarınız, eğitim, hukuk ve yurt dışı bağlantılarınız ön plana çıkacak. Bu alanlarda destek görebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkilerinizde daha derin paylaşımlar gündeme gelebilir. 8 Kasım'da Jüpiter Yengeç Burcu'nda duran pozisyona geçecek. Aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında şans ve büyüme etkileri altındasınız. Ancak Jüpiter durağanlaşıyor. 17 Kasım'dan Mart 2026'ya kadar sürecek retro, aşk hayatınızı ve yaratıcı projelerinizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak. 9 Kasım'da Neptün de duran pozisyona geçecek. Uzun zamandır geri hareketteydi biliyorsunuz. Sizin için bu önemli. Kendi kimliğiniz, duruşunuz ve hayata bakış açınızda bir sis perdesi olabilir. Kararlarınızı netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Ocak 2026'dan itibaren bu bulanıklık dağılacaktır. 10 Kasım'da Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu sizin 10. evinizde, yani kariyer alanında gerçekleşiyor. 29 Kasım'a kadar iş hayatınızda yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Patronlarla, ebeveynlerle iletişimde dikkatli olun. Bu dönem yeni bir işe başlamak yerine mevcut iş planlarınızı gözden geçirmek için çok daha uygun olacaktır. 13 Kasım'da Retro Merkür ile Mars kavuşumu yaşanacak. Ay da bu kavuşuma kare açı yapacak. Kariyerinizle ilgili hızlı gelişmeler yaşanabilir. Ancak Başak'taki ayın kare açısı ikili ilişkilerinizde gerilime de yol açabilir. İş hayatınız ile özel hayatınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Ani tepkilerden kaçının. 19 Kasım'da Plüto retrosu sona eriyor. Uzun zamandır Plüto'da durağan pozisyonundaydı. Artık ileri hareketine başlayacak sizin 12. evinizde. Bu içsel dünyanızda derin bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. Uzun zamandır bilinçaltınızda sizi zorlayan meseleler artık dönüşerek şifa bulmaya başlayacak. Gizli düşmanlıklar veya perde arkası durumlar artık netleşebilir. Bu ay sizin için kariyer, eğitim ve ilişkiler ön planda olacak. Dolunay eğitim ve iletişim alanında netlik getirirken Merkür Retrosu iş hayatınızda sizi daha dikkatli olmaya zorlayacak. Neptün'ün durağanlaşması kararsızlık getirse de Plüton'un ileri hareketi içsel anlamda sizi çok güçlendirecektir. Kasım ayının son günleri için sizin için özellikle inançlar, eğitim, yolculuklar ve hayat felsefeniz üzerinden çok güçlü dönüşümlere işaret ediyor. Çünkü 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Güneş, Ay, Retro Merkür ve Lilith kavuşumuyla doğuyor bu yeni ay. Ve sizin 9. evinizde, yani yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları, hukuksal konular ve inanç sistemleriniz alanında gerçekleşiyor. Retro Merkür burada geçmişten gelen bir eğitim, seyahat ya da hukuksal süreci tekrar gündeme getirebilir. Lilith'in varlığı ise size şunu söylüyor: kendi inancınızı sorgulamaktan korkmayın, hakikati kendi yolunuzda arayın. Bu yeni aya karşı duran Uranüs Boğa burcunda ve sizin 3. evinizde hareket ediyor. Yani iletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki ani bir haber alacak, belki de fikirlerinizi değiştirecek bir olayla karşılaşacaksınız. Uranüs burada size dar kalıplara sıkışma, düşüncelerini özgür bırak mesajı veriyor. 21 Kasım'da Güneş ile Uranüs arasındaki karşıtlık kesinleşiyor
ve az önceki temaları iyice görünür hale getirecek inançlarınız ile günlük gerçekleriniz arasında bir gerilim yaşayabilirsiniz. Belki de zihninizdeki bazı kalıpları kırmanız gerekecektir. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız kariyer, toplum önündeki duruş ve otoriteyle ilişkiler üzerine kayıyor. Mesleğinizde görünürlüğünüz artacak. Hedeflerinize daha kararlı bir şekilde ilerlemek isteyeceksiniz. 25 Kasım'da Retro Merkürle Venüs kavuşacak Akrep burcunda. Bu kavuşum inançlarınızı, akademik konuları ya da yurt dışı bağlantılarınızı şifalandırma fırsatı sunuyor. Belki eski bir öğretmenle bir eğitim fırsatıyla ya da geçmişte gündeme gelmiş bir yolculuk planıyla tekrar karşılaşabilirsiniz. 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık eğitim, yolculuk ve hukuksal meselelerde daha net kararlar alabileceksiniz. Zihninizdeki belirsizlikler yavaş yavaş dağılacak. 30 Kasım'da da Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte kariyer alanında çok daha destekleyici bir enerjiye giriyorsunuz. Üstlerinizden, patronunuzdan, ebeveynlerinizden ya da otorite figürlerinden destek görebilir. Aynı zamanda toplum önünde daha cazip bir konuma gelebilirsiniz. Sevgili balıklar, Kasım ayı size şunu öğretiyor. İnançlarınızı, düşünce yapınızı ve hayata bakış açınızı yenilemekten korkmayın diyor. Gerçek özgürlük zihninizi ve kalbinizi genişletmekle mümkün. Ayın sonunda ise kariyerinizde ışığınız parlayacak. Kendinizi çok daha güçlü ve değerli hissedeceksiniz. Umutlu, mutlu bir Kasım ayı geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.